Bugün farklı bir şey yapıyoruz. Bugün müşteri arabalarını değil, kendi aracımızı yapacağız. Golf 7 araç aldık. Araç 2015 model Comfortline paket. Aracımız beyaz renkte gördüğünüz gibi. Biz bu aracı alışılmışın dışında yapacağız. Yeni bir seri başlatmayı düşünüyorum. Bu sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize göre devam edecek. Bundan sonraki süreçte biz bu tarz araçları alıyoruz. Tabi bu araçlar ağır hasar kaydı olmayacak, ağır bir işlemi olmayacak, çok masrafı sıkıntısı olan arabalar olmayacak bu şartla. Araçları alıyoruz. Araçların mekanik eksiklerini, bakımlarını, dış görsellerini, body kitlerini, içini, dışını, pastacılasını, kuaförünü, her şeyini dört dörtlük şekilde yapıp araçları satılığa çıkartmayı planlıyoruz. Şimdi biz bu aracımızı dün aldık. Aracı bugün dükkanımıza getirdik. Aracımız dediğim gibi 2015 Comfortline 1.4 TSI motorlarına sahip. DSG otomatik vites. Aracımızda bir parça değişen, 3 parçada lokal boya var. Tam aradığımız kriterlere uygun bir araçtı. Ekstra olarak ön park sensörümüz var. Katlanır aynamız var. MIP1 CarPlay destekleyen ekranımız mevcut. Başka ne vardı lan? Park sensörünü söyledim, aynayı söyledim, ekranı söyledim. Tamam yeter. Aracımızın özellikleri, donanımları bu şekilde. Hız sabitlemesi, otomatik far sensörü vesaire zaten araçta mevcut. Herkes aracını 7.5'a çeviriyor. Herkes 7R'ı unuttu. 7R yapan artık yok. 7R'lar piyasada yok. Yapanlar çok nadir. Herkes 7.5 dönüşümünü yapıyor. Proterya jant, Mallory jant, bu tarz jantları koyup herkes aynı sistemde devam ediyor. Baktığınız zaman bütün arabalar ikiz kardeş gibi geziyor yollarda. Bizim burada amacımız dikkat çekmek. Biz bu aracı 7R'a çevireceğiz. 7.5'a dönüştürmeyeceğiz. Fakat 7R'a çevirirken de stok 7R görüntüsünde tabii ki de bırakmayacağız. Aracın jantı olsun, dış görseli olsun, lipleridir, difüzörüdür vesairesi, egzoz sistemi olabildiğince farklı, çok 7R'ın dışına çıkmadan güzel tatlı bir görsel yapıp aracı bitireceğiz. Araca yapılacak işlemlerden kısaca bahsedeyim. Aracımızın dış 7R dönüşümü yapılacak. Farları, stopları değişecek. Spoiler'ıdır, egzozudur, difüzörleridir vesaire. Bunları yapacağız. Aynı zamanda jant lastiklerimiz değişecek. Spor yaylarımız eklenecek. Coilover kullanmayı düşünmüyoruz. Spor yayları ekledikten sonrasında kaliperlerini boyayacağız aracın. Ağır logolu yapmayı düşünüyoruz kaliperlerini. Aynı zamanda iç kuaförünü yapıyoruz zaten şu anda. Biz araca başladık. Sonrasında kil, demir tozu temizliğini yapıp pasta cilasını yapacağız. Şu an bagajın bu hani temizlenmiş hali. Şu an kabasını bir alıyoruz. İnce detaylarına zaten tekrardan gireceğiz. İç kısımda da direksiyonumuzu ağır direksiyona çevireceğiz. Fakat bunu karbon mu yapalım yoksa direkt hani komple diğeri ağır direksiyon mu yapalım karar veremedik. Onun karar aşamasındayız. Vites topuzumuzu yine aynı şekilde ya ara çevireceğiz ya da ışıklı DSG vites topuzu yapacağız. Bu tarz düşüncelerimiz var iç kısımda. İç kısımda çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Ekranda CarPlay desteği olduğu için bunu da değiştirmeyi düşünmüyoruz. Zaten orijinal bir ürün kendisi de. Onun haricinde aracın iç kısmında yapabileceğimiz çok fazla bir değişiklik olmayacak. Zaten araçta katlanır ayna aldığımızda vardı. Bu da bize ekstra oldu, iyi oldu bizim için. Hani jantıydı, boya aşamasıydı, montaj kısmıydı vesairesi. Hani bunlar hep uzun şeyler olduğu için bu part 1, part 2 belki part 3 olarak gelebilir. Şimdi aracı çok güzel bir halde yapacağız. Bütün işlemleri göstereceğiz. Hazırsanız aracın işlemlerine geçelim. Evet arkadaşlar, aracımızın iç detaylı temizliği bitti. Her yerin temizliğini yaptık. Biraz saat geç oldu. Kuruması falan uzun sürdü. Tertemiz oldu arabamızın içi. Tavanı da aynı şekilde direkleri vesaire komple yaptık. Şimdi bundan sonraki aşamalar jant aşaması. Şöyle içini göstereyim size komple. En son kararımızda bunu ışıklı DSG değil, arlarda birebir olan vites topuzunu koyacağız. Yani yanlar krom olacak. Gördüğünüz gibi araç şu an tertemiz oldu.
Ürünlerin hepsinin siparişlerini geçtik. Onları boyaya vereceğiz. Ondan sonra da artık en eğlenceli kısım montaj kısmı. Yavaş yavaş araba ortaya çıkmaya başlayacak. Sonra bir periyodik bakımını yapacağız. Bakımına bir 3000 kilometre kalmış. Biz erkenden yapalım bakımını. Zaten yeni aldık. Hemen bir bakım yapmamız gerekiyor periyodik bakım olarak. Zaten yürüyenle alakalı herhangi bir sorun sıkıntısı yok arabanın. Zaten lastikler, üstteki lastikler de güzel bu arada Michelin'in, ama jant koyacağımız için zaten lastikler de değişecek arabanın. Şu an durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Artık bundan sonrası bizde. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pastajadan sonra motor içinin temizliğini de yapacağız aynı şekilde. Motorun içi de biraz pis. Çok el sürülmemiş. Şöyle içinde göstereyim tekrar bu taraftan da. Şu an arabanın içi en ince detayına kadar her yeri yapıldı ve tertemiz. Çok uğraştırdı ama sonucu güzel oldu en azından. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün Golf yapım sürecimizde bir gelişme var. Biz kartı patlatıyoruz. Sizin için bu araba size etiket olacak ve ilanların en güzel, en pahalı versiyonuna satılacak. Çünkü emek var. Emek kokacak araba. Bakın. Burada yaptığımız şu an pazarlıklar. Jantıyla konuşmalar falan filanlar. Gerçek. Apo, evet, bu iş hakkında ne düşünüyorsun? Jantı sence doğru bir karar mı verdik? Evet, güzel olacak. Değil mi? O gösterdiğiniz jantlar hariç farklı bir jant. Hesabı ödeyeyim ben geleyim. Sen hesabı öde, evet. Çok güzel bir araba olacak. Araba nasıl olacak? Güzel olacak. Elinde var bunlar, doğru mu? Evet. Parayı vermeyenler mutlu, parayı veren mutsuz. Takma ya Cano. Geçer her şey. Sıçtın ağzını. Treni şu an stokta görünmüyor. Evet arkadaşlar, Golf'ü toplamaya devam ediyoruz. Birazdan jantçıya gideceğiz. Aracın jant lastikleri gelmiş. Jantlarımız yani kimsede olmayan bir jantı tercih etmeye çalıştık. Yeni çıkmış bir jant zaten, göreceksiniz. Lastiklerde de Pirelli'yi tercih etmek zorunda kaldık. Daha çok Pirelli'nin uygun olacağını düşündük çünkü. Desenleri vesaire de daha güzeldi. Şimdi jantçıya gideceğiz. Direkt oradaki görüntülerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Golf'un jantlarını değiştirmeye geldik. Ve Pendik Veli Baba'da bir yere geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi aracımızın jantları değişecek. Jantlar BBS olacak. Lastikler Pirelli olacak. Lastiklerimiz 2026 tarihli. Zaten burada hazır. Şöyle göstereyim. Ebatlarımız 225-40-18. Lastiklerimiz bu şekilde. Şimdi jantlarımızı da göstereyim ben size. Jantlarımız da bu şekilde. Bunlar Shadow olarak geçiyor. BBS göbekleri de var. Bunları takacağız zaten. Jantlar hazır, 18 inç. Bakalım, güzel bir görüntüsü olacak. Bu arada bunlar forming üretim. Bunlar ekstra hafif oluyorlar. Yani tekelle bile, şöyle hatta bir deneyelim. Yani bu şekilde tekelle bile kaldırabiliyorsunuz rahatlıkla. Arabayı yormayacağını düşündüğümüz, görseli güzel yeni bir jant tipi zaten. Hani kimsede olmayanı yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bu jantları tercih ettik. BBS V7 modeli Flow Forming üretim, Hyper Black, Chrome Shadow rengi, özel bir tasarım, ultra hafif, Chrome Shadow diye geçiyor, özel bir renk. Hafif bir jant herhalde. Tabii ki Flow Forming üretim. Jantlarımız, flanşlarımız, bijonlarımız hepsi tamam. Şöyle gösterelim.
Gördüğünüz gibi gayet güzel oturdu. Şimdi arabayı basınca her şey daha iyi ortaya çıkacak zaten. Evet, şu anda fotoğraf çekimini yapıyor arkadaş. Sağ olsun bize çok yardımcı oldular her konuda. Şöyle yeri de göstereyim ben size. Pendik Veli Baba yerleri. Pendik Köprüsü'nden yukarı çıktığınız zaman arkadaşlar işini düzgün temiz yapıyorlar. Gönül rahatlığıyla uğrayabilirsiniz. Vogland yaylarımız geldi. 4,5 milimetre. Bugün aracın montajına başlıyoruz. Yaylarını takacağız. Gördüğünüz gibi Vogland'ın ürünleri gayet güzel, başarılı ürünler. Şimdi bunların montajını yapacağız. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şimdi şu Golf 7 aracımızı devamını çekmekteyim. Şu an pastacılığa işlemi uygulanıyor. Jantları attık. Zaten güncelleri biliyorsunuz. O videoları izlemişsinizdir. Body kiti falan hala daha gelmedi. Daha doğrusu geldi ama boyada. Peki müşteriler gelse dese ki pastacılığa işlemi yaptırmak istiyorum. Kaç gün sürüyor? Falan minimum 2 gün sürüyor. O da araç rengine göre, işte hatchback mi sedan mı, ona göre değişiyor. Ama minimum sürdüğü gün sayısı 2 gün. 2 günde araçları teslim ediyoruz. Çünkü bunda hem ağır katı oluyor, hem orta katı oluyor, hem de en son haresini yapıyoruz. Yani biz araba beyaz hare yapmıyorum diye bir şey yok. Buna da, yani bu benim kendi arabam olsun ama buna da haresini yapacağım yani. Demir tozu, kil temizliği falan, zaten bunları demek artık ayıp oluyor. Evet, standartlarda. Ama arabanın gerçekten rengi değişiyor. Araba griymiş arkadaşlar. Aslında biz onu beyaza çeviriyoruz şu an. Bak, gel mesela, daha bitmedi ama Gelelim. mesela bak, bu çamurluğu bir sileyim. Bu araba da uzun süre hiç pastacılığa görmemiş çünkü. Şöyle silelim. Bak. Buraya ışık vurmuyor mu? Gel. Işık vurmasına gerek yok. Zaten renk farkı direkt belli oluyor. Bak şimdi. Bak burası mat. Buzdolabı gibi aynı. Bak burada parlaklık var. Görüyor musun? Evet, tabii ki de o değişiyor. Bak burası buzdolabı gibi. Zaten hani tam şuradaki çizgiden bak, buradaki grilik belli, buradaki beyazlık belli. Ben detay çekimlerine geçiyorum pastacılığının. Bir günün daha sonuna geldik. Bugün aracımızın pastasını yaptık. Tabii sağ taraf olduğu gibi duruyor. Bagaj, tavan, kaput ve sol bu tarafın pastasını yaptık. Spor yaylarımızı da taktık. Şimdi yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orta kat ve haresi yapılacak. Ben yine de şöyle bir göstermek istedim. Saat geç oldu. Eve gideceğiz.
Yarın pastasına kaldığımız yerden devam edeceğiz arabanın. Ondan sonra zaten body kit, kaliper boyama işlemleri yapılacak. Valla benim içime sindi. Yaylar arabayı güzel düşürdü bence. Tam tadında, ne çok ne az. Bakalım son bitmiş hali nasıl olacak. Bakalım yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok kötü bir halde kendisi. Felç geçiriyor şu an. Belim gitti. Bu arabayı yarın yapamayacaksın. Yapacağım. Yapamaz. Yapacağım. Bak ellerime bak. Evet, bu videoyu Golf hediye atalım. Golf'e sadıklığını görsün. Sana bir golf hediye etsin. Aynen kardeşim, doğru söylüyorsun.